Hoş geldiniz Deniz Hocam. Hoş bulduk. Hocam şeffaf plak tedavisine başlayan birinin nelere dikkat etmesi lazım? Bu çok önemli ve harika bir soru. Çünkü şeffaf plak tedavisi bir ekip işi. Bu işin yarısı bende, yarısı sizde. O yüzden şimdi bahsedeceğim kurallara çok dikkat etmeniz lazım. Bu kuralların hepsi birbiriyle aynı derecede önemli diyebilirim. Birini bile atlamak tedavide biraz sıkıntıların çıkmasına sebep olabilir. O yüzden kuralların hepsini aynı dikkatle dinlemeye çalışalım. Ayrıca videonun sonuna güzel de bir hediye bıraktım size. Sonuna kadar gelenler bu hediyeden faydalanacaktır. Başlamadan da beğen butonuna basıp kanala abone olun demeyi artık söyletmeyin bana. İlk bahsedeceğim kural tabii ki plakları çok iyi bir şekilde kullanmak. Çok iyiden kastım en az 20-22 saat takmak. Takmadığınız her 1 saati taktığınız 2 saatten götürüyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü takmadığınız sürece dişleriniz yerinde durmuyor, geriye doğru hareket ediyorlar. Örneğin 16 saat plak takmak neredeyse o gün hiç takmamanıza denk gelecektir. En az 20 saat kullanıyoruz. Bu ilk ve altın kuralımız. Peki hiç mi çıkarmayacağım hocam bu plağı? Hangi durumlarda çıkarabiliyoruz? Plaklarınızı sadece yemek yerken ve diş fırçalarken çıkarmanızı istiyoruz. En ideali bu. Tabii ki çok özel durumlarda, mesela önemli bir konuşmada, bir toplantıda çıkarmanız bir problem değil. Ama plaklarınızı sadece ve sadece ideali yemek yerken ve diş fırçalarken çıkarmak. Plaklarla kesinlikle bir şey yenmesini istemiyoruz. Ayrıca gerek de yok. Keyfinize bakın. Niye uğraşıyorsunuz bir şeyler yemeye çalışasınız? Sadece su ve sade soda bu işin en ideali. Hocam çay kahve de mi yasak? Aşırı kaynar olmadığı sürece çay kahve içebilirsiniz ama tabii ki şekersiz, sütsüz falan olmak kaydıyla, yoksa o çürütür dişlerinizi. Ayrıca çay kahve içerseniz başınıza gelecek şey tabii ki plaklarınızın renklenmesi. O yüzden hastalarım genelde plaklarının değişim günlerinden önce içmeye başlıyorlar. O plak son 2 gün çektiğini 1 haftadır çekmiyor yani. Hocam bir plak değiştirmeden dediniz, ben de tam bunu soracaktım. Plakları hangi sıklıkla değiştiriyoruz? Bu biraz tedaviden tedaviye, doktordan doktora değişen bir durum. Doktorların tercihlerine göre 1 haftalık, 10 günlük, bazen 2 haftalık böyle prosedürler var. Zaten burada doktorunuz tedavinin başında size bunu söyleyecektir. Bu süreden çıkmayın. Hızlı gitmeyin sakın. Bunu çok yapıyorsunuz. Peki hocam, diyelim dışarıda yemek yiyorum ve plağımı çıkardım. Bu plağı nereye koymam lazım? Cebime atacak halim yok herhalde. Plaklarınızı çıkardığınızda daima kutusuna koymanız gerekiyor. Bu Invisalign'ın zaten çok böyle şık, havalı, hem de taşıması çok kolay bir kutusu var. Diyelim ki bir restorana gittiniz, kutusunuzda aferin size yanınıza almadınız. Gittiniz onu peçeteye sardınız, masaya koydunuz. Size garanti ediyorum garson onu alıp çöpe atacak ve siz de bunu fark etmeyeceksiniz. İşte o zaman kendinizi devasa bir çöpü karıştırıyorken bulacaksınız. O yüzden plaklarınızı daima kutusuna koyun. Evde bile olsanız kutusuna koyun. Özellikle evcil hayvan besliyorsanız kediler, köpekler bunları buldu mu yemeye, ısırmaya, çiğnemeye bayılırlar. Plaklarınızı mahvolmuş bir halde bulmak istemiyorsanız evde dahi olsa her zaman kutusuna koyun. Çok önemli. Kaybettim, dinlemedim diye arıyorsunuz. Yapmayın. Ne olur kutusuna koyun. Tamam hocam, söz kutusuna koyacağım. Peki hocam, bakımını nasıl yapacağım bu plakların? Nasıl temizleyelim bunları? Plaklarınızın temizliğinde sabunlu su ve diş fırçası kullanmanızı istiyorum. Diş macunu kullanmıyor muyuz? Diş macununun amacı diş minesini güçlendirmek diyebilirim. O yüzden plaklarınızı diş macunuyla kesinlikle fırçalamanızın hiçbir mantığı yok. En etkili temizliği sabunlu su, sıvı sabunu sıkıp böyle dişlerinizi köpürte köpürte fırçalayarak yapacaksınız. Ayrıca bir de ekstra ferahlık isterseniz bu tabletler var. Protez temizleyici tabletler. Hatta bunların plağa özel olanları da var. Onları da uygularsanız biraz daha böyle ferah, koku açısından da daha iyi bir hale getirmiş olursunuz. Özetle sabunlu su, diş fırçası, tertemiz köpürte köpürte fırçalayın. Kaç kere fırçalayalım peki hocam? Günde en az 2 kere plaklarda fırçalanmalı ve yemek yedikten sonra da dişlerimizi fırçalamadan plaklarda pek takılmamalı. Ama sakın şunu yapmayın. Mesela öyle bir durum olmuştur. Dışarıda fırçanızı unutmuşsunuzdur. Dişimi fırçalamadım diye sakın plak takma sürenizi ihmal etmeyin. Orada gerekirse ben hani şunu diyorum. Ağzınızı çalkalayın, bir şekilde yemek artılıklarını giderin. Ondan sonra plağınızı takın diyorum. Plaklarınızı ne kadar temiz bir ağızla takarsanız o kadar uzun vadede temiz plaklarınız olur ve hiçbir şekilde koku problemi yaşamazsınız. Bakım da anlaşıldı hocam. Tedavim hızlı ilerlesin diye ekstra önerebileceğiniz bir şey var mı? Şimdi burada tedavinizin daha başarılı gitmesi adına birkaç tüyo vereceğim. Bunlar aslında böyle çok katı kurallar değil ama yaparsanız fayda göreceğiniz kurallar. İlk vereceğim basit ve faydalı tüyo, yeni plağa geçişinizi gece yapmanız. Neden? Plakların ilk 12 saati plakların çok böyle iyi kuvvet uyguladığı,
etkili olduğu bir zaman. İlk 12 saatinde ben plakların pek çıkmasını tercih etmiyorum. Hep böyle ağızda kalsın istiyorum. Akşam yemeğinizi yediniz, dişlerinizi fırçaladınız, artık böyle yiyip içeceğiniz bir şey yok. Yeni plaklarınızı açın, takın ve sabaha kadar çıkarmayın. En önemli vereceğim tavsiyelerden biri bu. Diğeri de bizim bu çivi dediğimiz, bir de ısırma boruları diyorum ben, bizim bu kullandığımız bir egzersiz var. Bunun amacı şu: plaklarınız ne kadar iyi dişlerinizi sarıyorsa o kadar etkili olacaktır ve o kadar iyi kuvvet uygulayacaktır. Eğer bu ısırma boruları dediğimiz işi yaparsanız, böyle ısırıp çiğnerseniz bunları, plaklarınız dişlerinizi o kadar iyi saracak ve tedaviniz de o kadar yapılan planlamaya uyumlu gidecektir. Bu da ekstra bitiyor. Ben hastalarıma bunu günde aşağı yukarı 15-20 dakika yapmalarını istiyorum. Tercihen yatmadan önce yapmalarını istiyorum. Özellikle yeni plağa geçtikleri gün gece yatmadan önce kesinlikle bu işi 15-20 dakika yapmalarını istiyorum. Ekstra dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de sıcaklık. Bunlar termoplastik materyaller. Yani bu ne demek oluyor? Sıcaklıkta deforme olabilirler. Sıcak bunları bozabilir. Kaynar su, soba yanı, ateş yanı ya da bazen yazın çok sıcakta arabada bırakmak. Zaten neden arabada kalsın? Herkes çok güzel takıyor plaklarını, değil mi? Arabada bırakmıyoruz. Denize de girebiliyorsunuz çünkü bunlarla. Söylediğim kurallar dışında çıkarmanıza gerek yok, gene söylüyorum. O yüzden plaklarımızı sıcaktan da uzak tutmamız lazım. Tabii ki ılık su veya ağzımızın sıcaklığı problem olmadığı belli ama çok ciddi sıcaklıklardan uzak tutuyoruz. Bunu da cebe attık. Hocam peki yok mu bu işin böyle kötü yanları? Ağrı, acı falan hiç bahsetmediniz. Tabii ki var. O yüzden videonun sonuna kadar anlatmıyorum. Şaka bir yana, kötü yanlarına geleyim. Kötü yanı diyeceğim şey aslında herkesin yaşayabileceği konforsuzluklar. Tedaviye başladıktan sonraki özellikle 2-3 gün birazcık ağrı hissedebilirsiniz. Bu plağa özel bir şey değil. Teldeki ağrıyla aynı ağrı. Herkes yaşıyor bunu. Vücudun verdiği ilk bir tepki gibi düşünebilirsiniz. Yalnız korkmayın, bu ağrı böyle 4. 5. gün gibi bayağı gerileyecek, hiçbir şey kalmayacak. Ayrıca bir de yeni plağa geçtiğiniz günlerde hafiften tekrardan merhaba diyebilir size. İkinci olarak da şöyle bir problem yaşanabilir. Konuşma bozuklukları oluyor başta biraz. Özellikle S harfinde birazcık sıkıntı oluyor. Bu da zaman içerisinde siz alıştıkça, diliniz dudağınız alıştıkça tamamen geçecek. Hiç kafanıza takmayın. 1 hafta 2 hafta süren bir durum en fazla. Hocam bir de bir hediye demiştiniz. Onu da mı söylemeyeceksiniz sormadan? Bedavaya hiçbir şey yapmam diyorsun. Peki, hemen iyi hatırlattın, onu da söyleyeyim. Buraya kadar da izlemişseniz o zaman şöyle bir yardımda bulunabilirim ben de size. Bu kuralların hepsini aklınızda tutmakla uğraşmayın diye açıklama kısmına hepsini bir PDF olarak telefonunuza rahat taşıyın diye bir liste halinde yerleştirdim. O listenin bir screenshot'ını bile alsanız, cep telefonunuzda bir şey unutup karada kalırsanız oradan bakabilirsiniz diyorum. Kafanıza takılan her şeyi bana aşağıda sorabileceğinizi hatırlatıyorum. Cevaplamak için oradayım. Videoyu beğenip tekrardan kanala abone olmanızı rica edeyim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.